Beklediğim an geldi, betalar yumurtladı. Selamlar, ben Murat. Evimin bir odasında akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum ve bu videoda betaların üretim serisini devam ettiriyoruz. Şimdi size birkaç güzel, birkaç kötü haberim var. Önce kötü haberlerden başlayacağım. İlk olarak bu renkli beta çiftimiz bu konuda başarısız oldular. Neden başarısız olduklarına gelecek olursak, erkek gayet güzel yuva yapmıştı, dişi gayet güzel çiftleşmeye hazırdı ve çiftleşme gerçekleşti. Görüntülerini tam bu araya koyuyorum. Gördüğünüz gibi dişi gayet güzel yumurta döküyor, gayet güzel çiftleşmeye devam ediyorlardı aslında. Ama bir kötü taraf var, erkek çok acemiydi bu konuda ve yumurtaların hepsini yedi. Bu süreci gerçekten gözlemleyerek takip etmek çok garip oldu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yerden aldığı yumurtaların hiçbirini yuvaya yerleştirmedi, hepsini yedi. Özellikle takip ettim, hani ağzında topluyordur sonra bırakır diye düşündüm. Ama hiç böyle bir şey olmadı. Yumurtaların hepsi tuzla buz. Tabii ki bu yumurtalar gidince hem yumurtlama anını görmüştüm, hem çok güzel görüntüler çekiyordum, hem de yuvaya yerleştirdiğinde size tarif edecektim ama motivasyonum bir tık düştü. O aşamaları gördüm. Erkeği sonrasında yanından ayırdım. Dişi şu anda kapta tek başına duruyor. Tekrar yumurtlama dönemine girmesi için ona takviye gıdalar vermeye çalışıyorum. Artık o erkek değil, başka bir erkek deneyeceğim. Şimdilik o beyaz erkek biraz her ne kadar o renkte betalar üretmek istesem de biraz kenarda beklemesi gerekiyor. Güzel haberimiz, diğer kaptaki betalar yumurtladı ama onlar da ilk videodaki erkekle değiller. İlk videoda gördüğünüz kırmızı half moon erkeği ayırdım. Yerine taç kuyruk yine full red bir erkek koydum. Çünkü o erkek çok fazla üremeye istekli değildi. Dişi sürekli onu teşvik etmeye çalışıyordu ama erkek bir şekilde o yuvayı oturtup yumurtlamayı gerçekleştiremedi. Aslında köpük yuva da yapmaya başlamıştı ama dişiden kaçıyordu sürekli. Kaçma eğilimi vardı. İlginç, bu erkekte de bunu ilk defa görüyorum. Herhalde dişiyi kendinden büyük görmüş olabilir. Çünkü bir önceki çiftleşmesinde bu erkeğin daha önceki yavrularını aldığımda dişi bir tık daha küçük boydaydı. Bundan emin olamamış olabilir. O yüzden o erkeği aldım. Yerine daha kalıplı taç kuyruk bir erkek koydum. Ki çok da iyi oldu. Birazdan göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir köpük yuvası var. Bolca yumurtası var. Umarım hepsini çıkarmayı başaracağız. Hatta burada bu aşamayı bırakalım. Kabın başına geçelim. Hem betanı gözlemleyelim hem de bu sürecin nasıl ilerleyeceğini size açıklamaya çalışayım. Hadi betaların başına geçelim. Şimdi erkeğimizi çok da fazla rahatsız etmeden size şöyle yuvayı göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi yüzlerce, belki de binlerce yumurta var. Şu görmüş olduğunuz beyaz baloncukların hepsi birer yumurta. Bunun bu kadar güzel gerçekleşmiş olması gerçekten çok mutluluk verici. Erkeğimizin keyfi yerinde. Dişiyi bilerek ayırmadım. Aslında şu aşamada ayırmam lazım ama erkeğe de şöyle bir boyunu posunu görün. Gerçekten çok sevdiğim, çok beğendiğim bir erkek. Dişiyi şu aşamada ayırmadım çünkü videoda görmenizi istiyorum. Dişi bir tık yıpranmış durumda şu anda. Betalarda bunların olması gayet normal. Zaten saldırgan balıklar oldukları için bu üreme döngüsünde de birbirlerine karşı biraz hırçın olabiliyorlar. Şu anda erkeğimiz düşen yumurtaları gayet güzel toparlıyor. Gayet güzel kendisini idare ediyor. Yuvasını koruyor. Biraz da tedirgin şu anda herhalde kameradan dolayı. Yuvasını koruyor. Köpük yuvasındaki yumurtalarını görüyorsunuz. Yere düştükçe buradan alıp tekrar geri koyuyor.
Aynen şu hareketleri yaparak. Son derece güzel. Bu erkeğin daha önce de ben yumurta aldım bu erkekten. Yani bu erkek ve farklı bir dişiden. Ama bu şekilde büyük bir yuva yapıp yumurtalara sahip çıkmamıştı. Acemiydi. Hala kur yapma peşinde gördüğünüz gibi. Bunların yumurtlama aşamasını çekemedim. Gerçekten şu an büyüleyici duruyor. Evet, gördüğünüz gibi hala baloncuk yaparak yumurtalarını koruma altında tutmaya çalışıyor. Bunların yumurtlama aşamalarını çekemedim. Çünkü ben işteyken yumurtlamışlar. Yani ben evde değildim bunlar yumurtladıklarında. Eve bir geldim, bana da sürpriz olmuş oldu. Bu kadar yumurta dolu bir köpük yuva da beklemiyordum. Bana da güzel bir sürpriz oldu. Gerçekten 10 numara olmuşlar. Umarım bu şekilde taç kuyruk erkekler alabiliriz. Mavi ya da kırmızı fark etmez. Gördüğünüz gibi bu erkeğin de kuyruklarında aslında yıpranma var. Şu anda yeni yeni kendini toparlıyor ama formu çok iyi. Kuyruk uçlarını düzeltiyoruz yavaş yavaş. Maalesef dışarıdan gelen betaların hepsinde bu kuyruk erime problemi mutlaka yaşanıyor. Yeni su değişimlerine, yeni su değerlerine alışırken. Bu da dışarıdan gelen bir erkeğimiz ama bir süredir bendeydi. Güzel yumurtalar aldık. Bakalım bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Bu yumurtalar 24-48 saat içerisinde çıkmaya başlayacaklar ve dikey yüzüşe geçecekler. Bu dikey yüzüş aşamasında erkek onları toparlayarak tekrar yuvaya yerleştirecek. Bu aşamada hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Yavrular serbest yüzüşe geçene kadar bu şekilde devam edecekler. Erkek onları toparlayacak, tekrar yuvaya yerleştirecekler. Muhtemelen bu yumurtaların hepsinde çıkım olursa, ki yumurtalar şu anda çok sağlıklı gözüküyorlar. Daha önceki tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Eğer çıkım olursa bu kap tamamen yavruyla dolar. Ben bir yandan da infisorya hazırlamaya başladım. Tabii ki daha doğrusu başlamıştım yumurtlayacaklarından emin olduğum için. Diğer çiftim için hazırdım aslında ama bunlar bana bayağı sürpriz oldular. Hemen o dişiyi de size göstereyim. Gördüğünüz gibi dişi bayağı yıpranmış durumda. Çiftleşmeden sonra bayağı yıprandı. Şu anda iyi bir besleyerek onu tekrar forma sokmaya, kuyruklarını toparlamaya çalışıyorum. Aslında hala yumurta tüpçüğü dışarıda ama tabii ki de bu aşamadan sonra üretim olmaz. Üretim yapmaya çalışmak balığa zarar vermek olur. Şu anda mutluluğu yerinde. Her ne kadar eşi yumurtalarını yemiş olsa da keyfi yerinde geziyor. Bir süre daha onu bu kapta tutacağım. Biraz daha geniş alanda yüzmesini istiyorum bu kuyrukların toparlanması için. Daha sonra o erkekle değil de farklı bir galaksi erkekle bunu yine çiftleştireceğiz. Gelelim yuvamıza. Buradan şimdi bu kaptan bu dişiyi alacağım. Aslında diğer kapta bir çift daha yapıp tekrar çiftleştirmeyi deneyebilirim ama buradaki yumurta sayısı tatmin edici olduğu için şu anlık bu işe girmeyeceğim. Önceliğimiz bu yavruları büyütmek olacak. Dediğim gibi infisorya hazırlamaya zaten başlamıştım. İnfisoryanı nasıl hazırlayacağını bilmeyenler için yukarıdaki kartlardan o videoya gidebilirsiniz. Bu yavruların ilk beslenmesini infisorya ile yapacağız. Ondan sonra sağlıkla büyütmeye çalışacağız bakalım. Güzel bir güncelleme oldu. Hem kötü haberlerim vardı hem de böyle güzel haberlerim vardı. Her ne kadar istediğim renkteki betalar çiftleşmemiş olsa da ki bu balık bakanların ortak problemidir. Her zaman istediğiniz gerçekleşmez. İstemedikleriniz size böyle sürprizler yaparlar. Yine de işte bir taç kuyruk erkekten böyle güzel yumurtalar almış olmak dişiyle birlikte. Umuyorum mavi kırmızı yavrular alacağız buradan. Bunların büyüme süreçlerini de vlog haline getirip sizlerle paylaşacağım. Şimdilik köpük yuvamız böyle. Erkeğimiz koruma modunda. Beğeni ve yorumlarınıza siz de bu sürecin içerisine dahil olabilirsiniz. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra yakın çekim görüntüleriyle yeni bölümde sizlerle birlikte olacağım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Marka kurma yolculuğumda bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda, yeni yavrularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.